Birgi Köyü, İzmir'in tarih ve kültür zengini köylerinden biridir. Ve bu köyün içinde saklı bir hazine olarak parlayan Çakırağa Konağı, zamanın dokusunu hissettiren, tarih kokan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu muhteşem tarihi yapının konumunu, Birgi Köyü semalarından kuş bakışı olarak kısa bir süre seyrettikten sonra, Birgi Çakırağa Konağı ile ilgili tarihi yolculuğumuza çıkıyoruz. İzmir'in tarihi zenginliklerle dolu köylerinden biri olan Birgi Köyü, adeta bir zaman kapsülü gibidir. Bu kapsülün içinde yer alan tarihi mekanlardan biri de Birgi Çakırağa Konağı'dır. Aynı zamanda bölgede önemli bir yere sahip olan Çakırağa Konağı, tarih ve kültür meraklılarını kendine çeken bir diğer cazibe noktasıdır. Bu konağın içinde barındırdığı zengin miras, misafirlere adeta bir zaman yolculuğu deneyimi yaşatmaktadır. Ege bölgesindeki ilk yapılaşmadaki mimari üslubu korunmuş ender konaklardan biri olan Çakırağa Konağı, çiçeklerle bezeli bahçenin ucunda yoldan görülmeyecek şekilde yüksek duvarlarla korunmaktadır. Konağın bahçesi ayrı bir güzellik barındırır. Geleneksel Türk çiçekleri, meyve ağaçları ve yeşillikler arasında dolaşmak, ziyaretçilere huzur veren bir atmosfer sunar. Bahçede yer alan tarihi çeşmeler, taş patikalar ve otantik dokular, konağın tarihle iç içe geçmiş yapısını destekler. Çakırağa Konağı, sadece mimari bir güzellik değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için bir öğrenme ve keşif merkezidir. Konağın içinde düzenlenen etkinlikler, geleneksel el sanatları sergileri ve yöresel lezzetler, ziyaretçilere sadece bir konak değil, aynı zamanda Birgi'nin zengin kültürünü tanıma fırsatı sunar. Oldukça yıpranmış durumdaki konağın onarımına 1977 yılında başlanmış, 1995 yılında ilk kez ziyarete açıldıktan sonra yakın tarihlerde tekrar uzun bir restorasyon çalışmasına girdikten sonra tekrar ziyarete açılan Çakırağa Konağı'nın bu eşsiz tarihi güzelliği ve romantik bir hikayeye sahip olması çok daha ilgi çekici hale geliyor. Bir iç bahçesi olan konağa, geniş ahşap iki ayrı kapıdan girilir. Birgi Deresi kıyısında 3 katlı, dış sofalı, U-planlı yapının zemin katı hizmetlilere, birinci kat kışlık, ikinci kat yazlık olarak düşünülmüştür. Konağın zemin katı taş duvar örgülü, diğer katlar ahşap çatkı içine dolma kerpiç malzemeyle yapılmış. Duvarlar keçi kılı karıştırılmış sıvayla örtülmüştür. Çakırağa Konağı, Türk mimarisinde, Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılmasında önemli bir kaynak ve ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerindendir. Sokaklarında gezerken eski zamanlara yolculuk edebileceğiniz şüphesiz, Birgi Köyü'nün en önemli tarihi eserlerinden biri olan Çakırağa Konağı, 18. yüzyılın ikinci yarısında Birgi Deresi'nde deri imalathaneleri bulunan, zeytinlikleri olan Tüccar Çakıroğlu sülalesinden Şerif Ali Ağa tarafından işi nedeniyle yaptığı İstanbul gezilerinde yalı konaklarına özenip, Birgi'de ailesi için yaptırdığı bu konak, 1771-1774 yıllarına denk gelmektedir. Zemin kata konağın batısındaki dar sokağa açılan 2 kapıdan girilir. Birinci kapının sağında kapıcı odası, gelen konukları buyur edecek kadar yakındır. Tam karşıda merdiven bitişiğinde hizmetli odaları, girişin solunda ise konuk bekleme bölümü ahşap kemerleri ile dikkat çeker. İkinci kapı binek hayvanların girişine ayrılmış olup hemen yanında samanlık damı ve karşısında ahır bulunur. Zemin katın oda pencereleri doğrudan iç avluya açılır. Konağın avlusunda dolaşırken etrafı saran tarih kokan çiçekler ve yeşillikler, insanı huzurla dolduran bir atmosfer yaratıyor. Bahçedeki eski çınar ağaçları, kuş cıvıltıları ile birleşerek ziyaretçilere doğanın içinde bir zaman yolculuğu yaşatırken, bu atmosfer, insanın içini sıcaklıkla dolduran, unutulmaz anılar bırakan bir yer haline getiriyor. Çakırağa Konağı'nın ahır bölümünü görmekteyiz. Çakırağa Konağı,
sadece mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda içinde barındırdığı kültürel miras ve misafirperverliğiyle de öne çıkıyor. Konağın içindeki odalarda, geçmişin izlerini taşıyan antik eşyalar ve duvarlardaki kalemle işlemiş motifler, ziyaretçilere zamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda, köy halkının sıcakkanlı karşılaması ve geleneksel Türk misafirperverliği, Çakırağa Konağı'nı ziyaret edenleri adeta bir aile atmosferi içinde hissetmenizi sağlıyor. Birgi Çakırağa Konağı sadece bir tarihi yapı değil, aynı zamanda bir kültür hazinesidir. Ziyaretçilerini geçmişin büyüsüne kaptıran bu konağın duvarları, bir zamanlar yaşanan hikayeleri anlatır. Her detayında bir öykü gizli olan bu konağın ziyaretçilere sunduğu atmosfer, unutulmaz bir deneyim sunacak bir şekilde ayakta kalmayı başarmıştır. Birgi'nin en meşhur yapılarından Çakırağa Konağı şanını konağın içerisindeki işlemelerden, ahşap işçiliğinden, özellikle videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz iki önemli odasından dolayı büyük bir özelliğe sahiptir. Çakırağa Konağı'nın misafir bekleme yeri. Kim bilir kimler yaşadı, ne aşklar yaşandı bu koskoca konakta diye düşünmeden edemiyor insan. Ancak her aşk hikayesinde olduğu gibi, Çakırağa Konağı'nda da mutluluklar ve hüzünler bir arada yaşanmış olması muhtemeldir. Konağın duvarları, kırık kalplerin, veda öpücüklerinin ve zamanla solan aşkların sessiz tanıklarıdır. Ama bu izler, köyün yaşam enerjisiyle birleşerek bir kültür mirası oluşturmuş, köy halkının aşklara ve insan ilişkilerine olan bakışını şekillendirmiştir. Konağın en görkemli unsuru, kalem işçiliği süslemeleri olduğunu söylemiştik. Bu süslemeler dikkatle incelendiğinde, Küçük Menderes Havzası'nda yetişen 72 çeşit sebze ve meyve resimleri ayırt edilebilmektedir. Çakırağa Konağı'nın bölümlerinden birisi olan hizmetli odasını görmektesiniz. Birgi'de yaşanan aşklar ve insanlar, sadece köy halkının değil, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Konağın tarih kokan duvarları arasında dolaşan herkes, geçmişin romantizmini hissetmekle kalmaz ve bu özel yerde yaşanan aşk hikayelerine hayranlıkla kulak verirsiniz. Güney yönündeki sokaktan dikdörtgen açıklıklı, mütevazi bir kapı ile girilen basık tavanlı, taş döşeli zemin katta dinlenme sekileri, seyislerle ahır uşaklarının odaları ve ahırlar yer alır. Giriş dışında bütünüyle sokağa kapalı olan bu kat, göğüslemelerle takviye edilmiş ahşap direklerden meydana gelen bir bölümle avluya açılır. Tam bir mimari şaheser olan konak, sanki bir film platosunu andırır gibi. Çakırağa Konağı 1950'li yıllara kadar konut olarak kullanılmış, daha sonra da Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. 1977 yılında onarımına başlanan yapı, çevresindeki evlerin de kamulaştırılmasından sonra 1995 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Onarım sırasında merdivenler ve bazı ahşap bölümler restore edilmiş, iç ve dış duvarlarda yer alan resimler temizlenmiş ve bahçesi yeniden düzenlenmiştir. Konağın oldukça farklı görünümler arz eden sokak ve avlu cepheleri, hareketli kitleleri ve uyumlu oranları ile dikkat çeker. Her katta U şeklinde avluyu kuşatan açık sofaların meydana getirdiği iç cephede üst üste bindirilmiş şahnişinler, merdivenler ve Bağdadi kemerlerin oluşturduğu revaklar hareketliliği sağlayan başlıca unsurlardır. Sokak cephesinde ise ikinci kattaki köşk odalarla, bunların arasındaki eyvana ait kavisli eli böğründelerle ve çift sıra pencerelerle donatılmış çıkmalar dikkat çekmektedir. Pencere ya da kapı gibi boşluğu olmayan duvar veya cepheler, zemin kat duvarları ile sınırlı sayıda. Pencerenin yer aldığı birinci kat duvarlarında sıva üzerine, Anadolu Türk mimarisinde en erken örneklerine, Selçuklu devrinde rastlanan, muhtemelen antik çağ mimarisinden alınmış kesme taş örgü görünümünde boyama yapılmış. Böylece kale duvarı izlenimi verilen bu kısmın üzerinde renkli kalem işleriyle
ve bol miktarda pencereleriyle ileri doğru çıkan ikinci katın daha ihtişamlı durması sağlanmıştır. Bu arada Şahnişin, eski Türk mimarisinde odanın karşı ön cephesinde yer alan 3 yanı pencereli çıkma, eli böğründeler, yapıların pencere kısmının sokak tarafına doğru çıkıntı olarak yapılan bölümüdür, yani cumbalar, eyvan ise üstü çoğunlukla tonozla örtülü. 3 tarafı kapalı, bir tarafı tamamen açık mimari birim anlamlarına gelmektedir. Eyvana İran, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde sıkça rastlanır. Çakır Ağa Konağı'nın 1. katına yani kışlık katına doğru çıkıyoruz. Dik bir merdivenle açılan 1. katın girişinde ahşap kepenk gece kapatılmak amacıyla yapılmıştır. Ve şimdiye kadar gördüğümüz mimari yapılar içinde en ilginç kapı olma özelliğini taşıyor bizim için. 1. katın mimari ayrıntı ve süslemeler bakımından oldukça sade tutulmuştur. Bu katın tavanları alçak, pencereler çift pencere olup kışın ısınmaya uygun yapılmıştır. Dik bir merdivenle açılan 1. katın girişinde yer alan ahşap kepenk, gece kapatılmak amacıyla yapılmış ve bu şekilde bir nevi kilit görevini görüyor. Bu katın sofasında ahşap direklerin göğüslemeleri barok üslupta yalancı kemerlerle gizlenmiş. 1. kattaki şahnişinin üzerine de biraz daha ileri çıkan bir ikincisi oturtulmuştur. Sofanın çevresinde dik açılı 2 eksene göre simetrik olarak yerleştirilmiş 4 oda ve bunların aralarında da 3 eyvan yer almaktadır. Sokak cephesindeki 2 köşk oda ile aralarındaki eyvan, eğri eli böğründelere dayanan çıkmalarla genişletilmiş, çift sıra pencerelerle ışıklandırılmıştır. Dikdörtgen olan alt sıradaki pencereler, ahşap kepenkler, korkuluklar ve kafeslerle, basık kemerli olan tepe pencereleri ise camları renkli çift cidarlı, alçı revzenlerle donatılmıştır. Eyvanlarda olduğu gibi odalarda da sedirlere yer verilmiş, ayrıca güneydoğu köşesindeki köşk oda hariç diğerlerine birer ocak yapılmıştır. Şu an konağın köşk bölümünü, eyvan ve diğer odalarını görmekteyiz. Pahlanmış köşelerden girilen bu odalar, geleneksel Türk evlerindeki mekan düzenlemesinin belli başlı bütün unsurlarına sahip olmalarının yanında Osmanlı baroğuna has üslup özelliklerini de en belirgin biçimde yansıtırlar. Oymalı ve boyalı ahşap kapı kanatlarında, cepheleri kıvrımlı yüklüklerde, aynı kıvrımlı hattı izleyen raflarda, tavanlarda dikdörtgen panolara, kitabelere, ayrılmış bulunan sıvalı yüzeylerdeki kalem işlerinde hep bu geleneksel yenilikçi kaynaşması ve barok üslubun bütünleyici etkileri görülmektedir. Mimari ayrıntıları kadar süsleme programı açısından da geleneksel Türk mimarlığı ile Batı kökenli unsurların ustaca kaynaştırıldığı Çakır Ağa Konağı, Osmanlı baroğunun sivil mimari alanındaki en başarılı örneklerinden birini teşkil etmekte ve söz konusu üslubun İstanbul dışındaki yerleşmelerde de benimsendiğini açıkça göstermektedir. Konağın 2. katı yani yazlık bölümüne çıkıyoruz. Yazlık bölümüne yani 2. kata çıktığımızda aydınlık, yüksek tavanlı bir sofa bizi karşılıyor. Plan aynen kışlık katın planına uymakta. Sofaya bakan duvar frizlerinden yöresel bitki ve meyve resimleri dikkati çekiyor. Bu katın en önemli özelliği İstanbul ve İzmir odalarıdır. Konağın romantik öyküsü de bu katta başlar. Söylenildiğine göre Çakıroğlu Şerif Ali Ağa'nın biri İzmirli, diğeri İstanbullu 2 eşi olduğu, eşlerinin sıla hasretlerini gidermeleri için sofanın güneybatısındaki İstanbul odasına, içinde yelkenlilerin yüzdüğü Haliç, İzmir odasına ise Kadife Kale'den konak panoramik manzaralarının yer aldığı duvar süslemeleri yaptırmıştır. Birgi köyünde adeta zamanın durduğu bir köşe olan Çakır Ağa Konağı, tüm güzellikleriyle bizleri bir kez daha kendisine hayran bıraktırıyor. Atılan her adımda çıkan ahşap sesi hala eskisi gibi ayakta kalabildiğini ziyaretçilerine hissettiriyor.
Yapının ana cephesi ve üst katının sofa duvarları, doğa içinde verilmiş çeşitli köşk tasvirleriyle bezenmiştir. Tek başlarına veya çeşitli kaplar içinde verilen çiçekler, kaselere yerleştirilmiş çiçek ve meyveler, gerçekmiş izlenimi veren perde motiflerinden oluşan renkli resimlerin yanı sıra, ana cephedeki ağaç, yelkenli, yel değirmeni, kuyu gibi motifler ile küçük köşk tasvirlerinden oluşan siyah renkli boyayla yapılmış örnekler de konağın zengin süsleme programını gösterir. Bazı odalarda meyve ve sebze kurutma yerleri bulunmakta. Bazı odalarda ise bir gömme dolapmış gibi yıkanma bölümleri, gusülhane yer almaktadır. Güneydoğudaki İstanbul Odası'nın ve güneybatıdaki İzmir Odası'nın kapısının üstünde Osmanlıca yazılar bulunmaktadır. Bu yazıların Türkçe tercümesi ise "Ey kapılar açan, bana da bir hayırlı kapı aç" anlamına gelmektedir. Çakırağa Konağı'nın en önemli odalarından ilki olan İzmir Odası'ndayız. Gerçeğe yakın bir gözlemin ürünü olan İzmir panoramasında ise kent, Kadife Kale, Sarıkışla gibi bilinen yapılarıyla resimlenmiştir. Önünde iskeleler, yelkenliler, kayıklar bulunan Kaleli Kıyı kentinin neresi olduğu belirlenememekle birlikte, sanatçı Ege kıyılarında yer alan Çeşme, Foça gibi kaleli bir merkezi düşsel olarak görüntülemiş olmalıdır. Bu resimlerin en önemli özelliği, minyatür üslubunun fresk tekniğiyle birleştirilmiş olmasıdır. Yani duvar yüzeyi üzerine derinliği ve ışık gölgesi olmayan, estetiği, çizgilerin uyumu ve renklerin canlılığında arayan bir anlayışla yapılmış olması izleyiciyi büyüler. Her iki odanın tavanları geçme, geometrik süslemeyle sergenli, boya bezemeli, pencereler vitraylı olup, Türk Rokoko yani mimari dekorasyonda aşırı süsleme sanatı olarak bilinen bu mimarlık üslubunun en güzel örneklerindendir. Bu katın sofasında ahşap direklerin göğüslemeleri barok üslupta yalancı kemerlerle gizlenmiş, birinci kattaki şahnişinin üzerine de biraz daha ileri çıkan bir ikincisi oturtulmuştur. Sofanın çevresinde dik açılı iki eksene göre simetrik olarak yerleştirilmiş 4 oda ve bunların aralarında da 3 eyvan yer almaktadır. Çakırağa Konağı'nın ikinci önemli odası olan İstanbul Odası'ndayız. Çakırağa Konağı'nın İstanbul panoraması, duvar resimlerinde tutkuyla canlandırılan İstanbul görünümlerinin Anadolu'daki en görkemli örneğidir. Konağın üst katında ocak bulunan kışlık baş odasında hayali bir İstanbul resmi bulunmaktadır. Her ne kadar içinde yelkenlilerin yüzdüğü haliç resmedilse de, resmin hayali olduğu İstanbul'da yer alan bazı önemli yapıların bulunmadığından anlaşılmaktadır. Sanatçının bu resmi anlatılanlara, kitaplara veya kartpostallara göre çizdiğini düşündürmektedir. Konağın inşa tarihi hakkında farklı tarihler ileri sürülmektedir. Çakıroğullarının Birgi'deki mezar taşlarından hareketle 19. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Konaktaki duvar resimlerinin özellikleri de bu tarihlemeye uymaktadır. İzmir panoramasında görülen, bugün mevcut olmayan Sarıkışla binası 1243-1828 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu nedenle resimler bu tarihten sonra yapılmış olduğu düşünülmektedir. Resimlerin üslup özellikleri de zaten 19. yüzyılın ilk yarısında İzmir ve çevresinde eser veren bir sanatçı atölyesine ait olduklarını göstermektedir. Konağın bazı odalarında meyve ve sebze kurutma yerleri bulunmaktadır. Bütün odalar şömineyle ısıtılıyormuş. Hiçbir çivi kullanılmadan yapılan tavanlar, ağaç oyma ve geçme sanatı kündekârinin en güzel örneklerindendir. Kündekâri, yani ahşap işçiliği, ahşabın, dünyada kolayca bulunması ve kolayca işlenebilen bir malzeme olması sayesinde, mimari yapı elemanlarında, özellikle de kapılarda ve pencerede yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Türk İslam sanatının da vazgeçilmez malzemelerinden biri olan ahşabın en iyi örnekleri ise mihraplar, minberler, rahleler, kapılar,
pencereler gibi dinsel binaların yapı elemanlarında görmek mümkündür. Birgi Çakır Ağa Konağı'na yapmış olduğumuz ziyaretin sonlarına doğru gelirken, Osmanlı konakları hakkında genel bir bilgi vererek ziyaretimizi sonlandıralım. Osmanlı konakları genellikle büyük bir avluya sahip, çok odalı ve geniş yapılardı. Bu konaklar, aile büyükleri, geniş aile üyeleri ve hizmetçiler için uygun yaşam alanları sunar, aynı zamanda misafirleri ağırlamak için geniş mekanlara sahiptir. Konağın iç tasarımı, genellikle zengin ahşap işçiliği, desenli halılar, renkli cam, pencereler ve Osmanlı tarzı mobilyalar içerir. Her oda, farklı işlevlere hizmet etmek üzere düzenlenirdi. Genellikle oturma odaları, yemek odaları, haremlik ve selamlık gibi bölümlere ayrılırdı. Haremlik, kadınların ve aile üyelerinin daha özel alanlarıydı. Selamlık ise dışarıdan gelen misafirleri ağırlamak için kullanılırdı. Konağın avlusu genellikle açık hava etkinlikleri, aile toplantıları ve özel kutlamalar için bir merkez oluştururdu. Bahçe, çiçekler, çeşmeler ve süslemelerle süslenirdi. Bu tür konaklar sadece bir aile evinden daha fazlasıydı. Aynı zamanda sosyal etkileşim, kültürel aktiviteler ve aile bağlarının güçlendirilmesi için önemli merkezlerdi. Osmanlı döneminde yaşam tarzı, geleneksel değerlere, sosyal hiyerarşiye ve aile birliğine büyük önem veriyordu. Türkiye'de kent merkezleri içinde yer alan bir asrı aşan sivil mimarlık örneklerinden tarihi konaklar, Batı Karadeniz bölgesinin tescilli tarihi konak sayısının en fazla bulunduğu Kastamonu şehri ilk sırada gelmektedir. Kastamonu'nun ilçelerinden İnebolu, Taşköprü ve Tosya ilçeleri ise tarihi konak yoğunluğu bakımından ilk sırada gelmektedir. Kastamonu'da konaklar, diğer tarihi yapılarla birlikte şehrin kültürel kimliğinin korunmuşluk öğesi olarak göze çarpmaktadır. Türkiye'de bu konaklar arasında önem sırasına göre ilk 20 sıralamasında Birgi Çakır Ağa Konağı 14. sırada yer almaktadır. Bunlardan ilk 5'e girenler ise Ballık Konağı, Kastamonu, İsmail Bey Konağı, Kastamonu, Sirkeli Konağı, Kastamonu, Sepetçioğlu Konağı, Kastamonu ve Konyalı Konağı, Kastamonu olarak liste devam etmektedir. Çakır Ağa Konağı'nın avlusunda dolaşırken, etrafı saran tarih kokan çiçekler ve yeşillikler, insanı huzurla dolduran bir atmosfer yaratır. Bahçedeki eski çınar ağaçları, kuş cıvıltıları ile birleşerek, ziyaretçilere doğanın içinde bir zaman yolculuğu yaşatır. Bu atmosfer, insanın içini sıcaklıkla dolduran, unutulmaz anılar bırakan bir yer haline getirir. Sonuç olarak, Birgi Çakır Ağa Konağı, tarihle iç içe geçmiş mimarisi, kültürel zenginlikleri ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan tarihi konaklardan birisi. Bu konağın duvarları arasında dolaşmak, geçmişin izlerini hissetmek ve köyün tarihine tanıklık etmek, unutulmaz anılar biriktirmenize olanak tanıyacaktır. Birgi Çakır Ağa Konağı sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir zaman makinesidir. Ziyaretçilerini geçmişe, güzelliklere ve huzura doğru bir yolculuğa davet eder. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.